Merhaba arkadaşlar, kanalıma hoş geldiniz. Bugünkü videomda yeni başlayanlar için kolay ve hızlı tığ işi renkli lale buket yapılışını anlatacağım. 5 katlı orta kalınlıkta ve %50 koton, %50 akrilik ipler kullanacağız arkadaşlar. 2.20 milimetre kanca ile laleleri öreceğiz. Lalenin yapılışına sihirli halka yaparak başlayalım. Bir zincir ve halkanın içerisine 8 tane sık iğne yapalım. Sekiz sık iğneyi yaptıktan sonra halkanın ipini sıkıştıralım ve ilk yapmış olduğumuz sık iğnenin tepesine kayma dikişi yaparak sırayı tamamlayalım. Bir zincir, aynı kayma dikişini yapmış olduğumuz boşluğun içerisine 2 tane sık iğne yapalım. Ve alt sırada yapmış olduğumuz 8 sık iğnenin her birinin tepesine 2 adet sık iğne yaparak toplam 16 tane sık iğne elde edelim. Sıranın sonuna geldiğimiz zaman ilk sık iğnenin tepesine kayma dikişi yaparak sırayı tamamlayalım. Bir zincir, aynı kayma dikişini yapmış olduğumuz boşluğun içerisine 2 tane sık iğne yapalım. Sonraki ilmeğin tepesine bir sık iğne. Sonraki ilmeğin tepesine 2 sık iğne. Sonraki ilmeğin tepesine bir sık iğne ve bu şekilde çift tek sık iğne yaparak toplam 24 tane sık iğne elde edelim. Sıranın sonuna geldiğimiz zaman ilk yapmış olduğumuz sık iğnenin tepesine kayma dikişi yaparak sırayı tamamlayalım. Bir zincir, aynı boşluğun içerisine 2 sık iğne, yan yana 2 tane sık iğne, sonraki ilmeğin tepesine 2 sık iğne, yan yana 2 tane sık iğne. Ve bu şekilde çift 2 tek yaparak toplam 32 tane sık iğne elde edelim. Sıranın sonuna geldiğimiz zaman ilk zincirin tepesine kayma dikişi yaparak sırayı tamamlayalım. Bir zincir, aynı kayma dikişini yapmış olduğumuz boşluğun içerisine 2 tane sık iğne, yan yana 3 sık iğne, sonraki ilmeğin tepesine 2 sık iğne, yan yana 3 sık iğne, sonraki ilmeğin tepesine 2 sık iğne. Bu sırada da çift 3 tek yaparak toplam 40 tane sık iğne elde edelim. Sıranın sonuna geldiğimiz zaman ilk sık iğnenin tepesine kayma dikişi yaparak sırayı tamamlayalım. Ve 5. sıradan sonra her sırada 40 sık iğne yaparak deseni yukarıya doğru yükseltmeye devam edeceğiz. Herhangi bir artırma yapmayacağız arkadaşlar. Bir zincir, aynı kayma dikişini yapmış olduğumuz boşluktan başlayarak altta yaptığımız tüm sık iğnelerin tepesine bir sık iğne yaparak toplam 40 tane sık iğne elde ederek devam edelim. Sıranın sonuna geldiğimiz zaman ilk zincirin tepesine kayma dikişi yapalım. Bir zincir ve alt sıradaki işlemi tekrar edelim. Kayma dikişini yapmış olduğumuz boşluktan başlayarak sıra sonuna kadar toplam 40 tane sık iğne elde edelim. Ve bu şekilde deseni yukarıya doğru yükseltmeye devam edelim arkadaşlar. Sihirli halkadan sonra toplam 22 sıra olana kadar örmeye devam edeceğiz.
Sihirli halkadan sonra toplam 22 sıra örerek bu şekilde bardak görüntüsünü kazandırarak deseni yükselttim arkadaşlar. Ve sıranın sonuna geldiğimiz zaman 22. sıranın sonunda ilk yapmış olduğumuz sık iğnenin tepesine kayma dikişi yapalım. Bir zincir yaptıktan sonra bir miktar ip keserek burada düğüm yapalım. Ve lalenin gövdesini bu şekilde oluşturmuş olduk. Şimdi yeşil renk ile lalenin yaprak çalışmasını yapacağız. İlk düğümü attıktan sonra 30 zincir yapalım. İkinci zincirden başlayarak yan yana 2 tane sık iğne yapalım. Yan yana 2 yarım trabzan. Yan yana 22 tane ikili trabzan yapalım. Yan yana 2 tane yarım trabzan. Ve yan yana 2 tane sık iğne yapacağız. İkinci sık iğneyi ilk yapmış olduğumuz düğümün içerisine yapacağız arkadaşlar. Köşe dönüşünü sağlamak için en sonki yapmış olduğumuz sık iğne boşluğunun içerisine 2 tane daha sık iğne yapalım. Yani ilk düğümün içerisine toplam 3 tane sık iğne yapmış olduk. Deseni çevirelim ve ilk ilmeğin tepesine tekrar sık iğne yapalım. 2 tane yarım trabzan. Şimdi yan yana 22 tane ikili trabzan yapalım. Yirmi sık iğneyi de yaptıktan sonra yan yana 2 tane yarım trabzan yapalım. Yan yana 2 tane sık iğne yapacağız. Ve burada yapmış olduğumuz son ilmeğin içerisine bir tane daha sık iğne yapalım. Yani 2 tane sık iğne yapmış olduk arkadaşlar. İlk ilmeğin tepesine kayma dikişi yaparak sırayı tamamlayalım. Şimdi bakır teli iç kısımdan yürüterek devam edeceğiz. Bir zincir yapalım. Ve aynı kayma dikişini yapmış olduğumuz boşluğun içerisinden başlayarak altta yaptığımız tüm ilmeklerin tepesine bakır teli de iç kısımdan yürüterek sık iğne yaparak sıra sonuna kadar devam edeceğiz. Ve dönüşte yapmış olduğumuz 3 sık iğneden birincisinin tepesine bir sık iğne, ikincisinin tepesine tekrar dönüşü sağlamak için aynı boşluğun içerisine 3 tane sık iğne yapalım. Şimdi sıranın sonuna gelene kadar yine alt taraftaki tüm ilmeklerin tepesine sık iğne yaparak devam edelim.
Sıranın sonuna yaklaştığımız zaman burada bakır teli keselim arkadaşlar. Ve bu üst kısmını da tekrar katlayalım. Üst üste gelecek şekilde bakır tel. Şimdi sık iğneleri yapmaya devam edeceğiz. Dönüş noktasına geldiğimiz zaman birinci sık iğnenin tepesine bir sık iğne, ikinci sık iğnenin tepesine 3 tane sık iğne yapalım. Evet, yaprağı bu şekilde oluşturmuş olduk. Şimdi burada ipi keselim ve gizli birleştirme yaparak kalan ipi de arka taraftaki ilmeklerin arasından gizleyelim. Burada anlatmış olduğum tüm kurallara dikkat ederek 2 tane yaprak çalışması yapalım arkadaşlar. Ve çöp şişin etrafını yeşil ip ile sardım. Buradaki çöp şiş yerine kablo ya da tel gibi farklı şeyler de kullanabilirsiniz. Şimdi burada yapmış olduğumuz bu çöp şişi ilk lalenin oluştururken yaptığımız sihirli halka içerisinden geçireceğiz. Ve içerisine silikon yapıştırıcı sıktıktan sonra elyaf ile dolduracağız ve üst noktaya da lale görüntüsü kazandıracağız. Şimdi yaprakları istediğiniz alandan dikip yapıştırabilirsiniz arkadaşlar. Böylelikle lalenin tüm yapılış aşamalarını tamamlamış olduk arkadaşlar. Bu videoda anlatacaklarım bunlardan ibaretti. Umarım sizler için faydalı bir video olmuştur. Sonraki eğitim videosunda görüşene dek lütfen kanalıma abone olarak videomu beğenmeyi ve sevdiklerinizle paylaşmayı unutmayın. Hoşça kalın.